Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere deste ve düzine konusunu anlatacağım. Deste olduğunda kaç varlıktan oluşmalı? İçinde kaç tane varlık olmalı? Düzine olduğunda kaç varlık olmalı? Bunları işleyeceğiz. Devamında alıştırmalar ve sorular da yapacağız. İlk önce desteği tanıyalım. Deste dediğimizde aynı türden 10 adet varlıktan oluşan topluluğun sayısına deste denir. Bakın burada domatesler var. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane domates olduğunda biz buna bir deste diyoruz. Şöyle yazalım. 11 tane olsaydı biz ona bir deste diyemezdik. Ya da 9 tane olsaydı olmazdı. Deste olması için 10 tane olması gerekiyor. Bakın burada kalemlere bakalım. 10 tane kalem var. Yine ne diyoruz? Bir deste kalem diyoruz. Şöyle yazalım. Bir deste kalem. Bir deste dediğimizde içinde 10 tane olduğunu anlıyoruz. Düzine dediğimizde aynı türden 12 adet varlıktan oluşan topluluğun sayısına düzine denir. Bakın burada şirinler var ve 12 tane şirin var. Demek ki bir düzine şirin diyebiliriz biz bunlara. Yazalım bir düzine. Demek ki düzine olduğunda içinde 12 varlık olması gerekiyor aynı türden. Buradaki elmalara baktığımızda resim çok güzel çıkmamış ama yine de bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane elma var. O yüzden biz bunlara bir düzine elma var diyoruz. Bir düzine dediğimizde içinde 12 tane olduğunu anlıyoruz. Şimdi alıştırmalar yapalım. Birinci alıştırmamız aşağıdaki kutucuklardaki nesneleri sayınız. Bu nesnelerin deste mi düzine mi oluşturduğunu altına yazınız diyor. Bakalım. 4, 8, 12. 12 tane olduğunda ne diyorduk? Bir düzine diyorduk. Ve o zaman şuraya yazalım. Bir düzine. Peki otomobillere bakalım. 3, 6, 9 bir de burada var 10 tane. 10 tane olduğunda da ne diyorduk? Bir deste diyorduk değil mi? Bir deste otomobil. Evet. Örneğin bir arkadaşınız size dedi ki bir deste çiçek topladım. Ne anlarsınız? İçinde 10 tane olduğunu anlarsınız. Bir düzine çiçek topladım dediğinde 12 tane çiçek topladığını anlamış olursunuz. İkinci alıştırmamız. 3 düzine ve 3 destenin toplamı kaçtır? Şimdi 3 düzine bakalım. Bir düzine 12 değil mi? 3 tane 12'yi toplayalım. 2, 4, 6. 1, 2, 3. Ne oldu? 36. 3 deste. Ona bakalım. 10, 10 ve 10. Topladığımızda 0, 1, 2, 3. 30 oldu değil mi? 3 düzine ile 3 desteği bir araya getirelim. Yani 36 3 düzine. 3 deste de 30 oluyor. Toplayalım. 6 0 daha 6. 3 3 daha 6. Demek ki 3 düzine ve 3 destenin toplamı hepsi 66 oluyormuş. Diğer kağıdımıza bakalım. 2 düzine ile 2 destenin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 2 düzine yazalım. 12. Hepsini beraber yazalım bu kez. 2 düzine yazdım. 2 tane de deste yazacağım. 10 ve 10. Toplayalım bakalım. 2, 4, 0 daha 4. Yine 0 daha yine 4. 1, 2, 3, 4. İşte oldu. 44. Demek ki 2 düzine ile 2 destenin toplamı 44 ediyormuş. Dördüncü soru. Birler basamağı 0, onlar basamağı 7 olan sayı ile bir destenin toplamı kaçtır? Şimdi önce şu sayıyı bir oluşturalım. Birler basamağı 0 yazalım. Onlar basamağı 7'ymiş. Onlar basamağı burada başta oluyor. Ne oldu sayı? 70. Bu sayı ile bir destenin toplamı. Bir deste kaçtı? 10. Toplayalım. 0, 7 bir daha 8. Demek ki 80 oluyormuş. 5. Bir vazoda 2 desteden 5 eksik çiçek vardır. Bu vazoda kaç çiçek vardır diyor. Şimdi 2 deste ne kadar oluyor onu bulalım. Bir deste 10. Bir deste daha koyduk. 2 deste ne oldu? 20 oldu. 5 eksik kadar çiçek varmış. O zaman 20'den 5'i çıkarıyoruz. Ne kalıyor geriye? 15 kalıyor.
Demek ki burada 15 tane çiçek varmış vazoda. Devam edelim. 6. soru. Alfabemizdeki harflerin sayısı 2 düz iğneden kaç fazladır diyor. Şimdi alfabemizde kaç tane harf var? 29 tane. Saydığımız zaman A, B, C biliyorsunuz. 29 tane harf var. Bunu yazalım. Bunlar 2 düz iğneden kaç fazla diyor. 2 düz iğne ne kadar yapıyor? Bir düz iğne 12. Diğer düz iğneyi de 12. 2 taneyi toplayalım. Bakalım kaç yapıyor. 4 ve 2, 24. 29'dan 24'ü çıkaralım. Kaç tane fazlaymış bu 29 bakalım. 9'dan 4 çıktı 5. 2'den 2 çıktı 0. Demek ki 5 tane fazlaymış. Harflerin sayısı 2 düz iğneden 5 tane fazlaymış. Çünkü birisi 29, birisi 24 oldu. 7. soru. Bahçemizde 3 düz iğne gül, 2 deste lale vardır. Bahçemizdeki gül sayısı lale sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi 3 düz iğne gül. Bunu hesaplayalım. Bir düz iğne 12. Bir düz iğne daha, bir düz iğne daha. 3 tane düz iğneyi toplayalım. 2, 4, 6. 1, 2, 3. 36 oldu. 2 deste lale varmış. Laleleri toplayalım. 10 ve 10. Deste diyor çünkü. 20 tane lale oldu. Şimdi ne kadar fazlaymış? 36 20'den ne kadar fazla? Burada çıkarma yaparak ne kadar fazla olduğunu anlarız. 6'dan 0 çıktı. 6, 3'ten 2 çıktı 1. Demek ki 16 fazlaymış 36 sayısı 20'den. Cevap bu şekilde oldu. 8. 67 tane kavunun 2 düz iğnesi satılırsa kaç kavun kalır? Şimdi 2 düz iğneyi yine burada gösterelim. Bir düz iğne, bir düz iğne. Yukarıda yapmıştık ama tekrar işlemimizi yapalım. Yazarak cevabı gösterelim. 2, 2 daha 4. 24. 67 tane kavun bunlardan ne kadar bu kadar düz iğne satılırsa yani 2 düz iğne satılırsa ne kadar kalır diyor. Demek ki 24 tane satılıyor. Çıkarıyoruz o zaman. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4. Demek ki 43 tane kavun kalıyormuş. Son kağıdımızda yapalım. 9. soru. 6 onluktan ve 7 birlikten oluşan sayının 2 düz iğne eksiği kaçtır? Şimdi önce sayıyı oluşturalım. 6 onluk yazalım. 6 onluk. Güzel yazalım. 7 tane de birlik 67 oldu. 2 düz iğne eksiği. 2 düz iğneyi az önce yazmıştık değil mi? 24'tü. Yine gösterelim mi? Gösterelim hadi. Evet toplayalım. Belki videoyu yeni buradan izleyenler olabilir. 2 2 daha 4. 1 1 daha 2. 24. 2 düz iğne. Ne yapalım? 24'ü çıkaralım. Bakalım ne kadar kaçmış yani. 7'den 4 çıktı. 3. 43'müş. Demek ki bu sayının 2 düz iğne eksiği 43 oluyormuş. 10. soru. 5 onluk ile 2 birlikten oluşan sayının 2 deste fazlası kaç eder? Sayımızı oluşturalım. 5 onluk 2 birlik 52. 2 deste fazlası diyor. 2 desteyi bulalım. 10 ve 10. Toplayınca ne oluyor? 20. Bu kadar fazlaymış. O zaman 52 ile 20'yi toplarız. 2 0 daha 2 5 2 daha 7. İşte 72 ediyormuş. 11. soru. Birler basamağı 6, onlar basamağı 3 olan sayı ile bir düz iğneyi toplarsak kaç olur? Şimdi öğrenciler bazen böyle sorularda yanlış yapıyorlar. Neden? Buradaki birler basamağı sözüne dikkat etmiyor. 6 ile 3'ü böyle yazıyor. Yani 63 zannediyor. Ama bu öyle değil. Bakın onlar basamağı başa gelecek. Bu yanlış. Hani burada rakamları görünce öğrenci bunlara çok dikkat etmiyor. Hemen 6 ile 3'ü yan yana koyup 63 zannediyor. Ama öyle değil bakın. Onlar basamağı başa gelecek. Yani şöyle olacak. 3. Sonra birler basamağı. Buraya girince ne olacak? 36 olacak. Yani 63 değil. Bu sayı ile bir düz iğneyi toplarsak diyor. Bir düz iğne neydi? 12. Yazalım o zaman 12'yi ve toplayalım. 6, 2 daha 8, 3, 1 daha 4. Ne oldu cevap? 48 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.